Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün GAT müziği ile ilgili ayrıntılı olarak çektiğim bu videomla karşınızdayım. Bu müziğin kökeninden başlayarak en doğru ve en detaylı şekilde size anlatmaya çalışacağım. Müzikten bahsediyorum ve buna ağırlık veriyorum çünkü GAT yani Türkçe tabiriyle gotik müzik temelli bir alt kültür. Bu alt kültürün tamamen giyimle alakalı olduğunu düşünen insanlar var fakat bu yanlış bir düşünce. Bu videomda bu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi bu müzik temelli bir alt kültür. Kökeni post-punk'a dayanıyor. Mesela şimdilerde e-girl, e-boy denen kavramlar ortaya çıktı. Açıkçası bunların ne olduğunu bilmiyorum detaylı olarak ama gotikle çok karıştırıldığını görüyorum çevremde. Aynı şekilde emo ve metalcilere de gotik dendiği oluyor, karıştırıldığı oluyor. Türkiye'de zaten siyah giyen herkese direkt aynı gözle bakılıyor aslında. Bir tarzı var mı yok mu buna bakmıyorlar. Bu kavramlar aslında birbirinden oldukça farklı şeyler. Mesela ben eskiden beri metal müzik dinleyen biriyim. Eğer gothsen başka müzik türleri dinleyemezsin gibi bir fikre kesinlikle katılmıyorum bu arada. Ancak şuna da katılmıyorum. Eğer bir kişi gotik müzikle ilgili değilse, bu müziği dinlemiyorsa yani bu müziğe hakim değilse veya hoşlanmıyorsa bu müzikten sırf giyimle gotik olmuyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu arada özellikle ülkemizde şöyle bir yanılgı var. Bir tarza mensupsan direkt dinle bağdaştırıyorlar. Halbuki gotik alt kültürünün dinle hiçbir alakası yok. Az önce de bahsettiğim gibi müzik temelli bir alt kültür. Giyim tarzı olarak da evet gotik estetik dediğimiz bir şey var ama mesela ben şeye katılmıyorum. Yani bir insan eğer goth kültürünün içerisindeyse ille simsiyah giymek zorunda diye bir fikre katılmıyorum. Çünkü burada esas olan şey kişinin müziğe dahil olması. Yani bir insan pembe giyiniyor diye ya da beyaz giyiniyor diye buna gotik değil demek gatekeeping yapmak bence. Müzik temelli bir alt kültür olduğu için bence bir kişi müziğe hakimse yani istediği şekilde giyinebilir mesela. Kaldı ki gotik olup renkli giyinen insanlar da görüyorum ve tarzlarına inanılmaz yakıştırıyorlar. Yani eğer sadece giyimle gotik olunabilseydi gotik bir alt kültür olmazdı zaten. Bir giyim tarzı olurdu sadece. Bu arada burada hiçbir tarzı eleştirmiyorum. Her tarza saygım var. Benim eleştirdiğim nokta bu alt kültürle alakası olmayıp bu alt kültürün içinde olduğunu iddia eden insanlar. Bunun dışında tabii ki herkes istediği tarza sahip olabilir. Dediğim gibi her tarza, her farklılığa saygı duyuyorum. Bu alt kültürü merak eden ve girmek isteyen genç insanları destekliyorum. Bu yüzden de zaten elimden geldiğince bilgiler vermeye çalışıyorum. Şimdi bu videomda detaylı olarak gotik müziğini anlatacağım kökeninden başlayarak. Öncelikle bu müzik nasıl ortaya çıktı ondan bahsedeceğim. Gotik müziğin kökeni post-punk'a dayanıyor. Yani bu müziğin gelişmesinde post-punk sanatçılarının ve müziğinin önemli bir katkısı var. Post-punk'ı biraz açayım. Post-punk köken olarak her ne kadar punk rock'tan gelmiş olsa da punk rock'a göre daha içe dönük, karışık ve deneysel bir yapı gösteriyor. Post-punk'la beraber aslında diğer pek çok müzik türleri de oluşmaya başladı. Mesela bunlar dark wave, new wave, cold wave, gothic rock, death rock, synth pop gibi türler diyebiliriz. Bu arada bu videoya gotik metali dahil etmedim. Çünkü gotik metal metalin bir alt türü. Burada ben sadece post-punk'la başlayan süreci anlatacağım. Bugün hem geleneksel hem de modern goth gruplarından örnekler vereceğim aynı zamanda. Bu arada Spotify'da kapsamlı bir gotik çalma listesi hazırladım. Bu videoyu çekene kadar da o çalma listesini paylaşıma açmadım. Merak edenler ulaşabilirler. Aşağı link bırakacağım. Şimdi gotik müziği dediğimiz zaman ilk olarak 70'ler sonunda İngiltere'de ortaya çıkmış bir şeyden bahsediyoruz. Ben yıllara göre anlatmayı tercih ediyorum. İlk önce 70'ler sonunda başlayıp 80'ler sonuna kadar olan gruplardan bahsedeceğim. Yani dönem dönem bahsetmeyi düşünüyorum videomda. Öncü gruplardan başlayacağım önce. Bu gruplar daha post-punk etkisi altında olan gruplar. Yani daha post-punk ağırlıklı müzik yapan gruplar. Yine şuraya da yazacağım isimlerini. Bu gruplara örnek verecek olursak Susie and the Banshees, Bauhaus, The Cure, Joy Division, The March Violets, The Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim, Killing Joke, Exmol Deutschland, The Dance Society gibi pek çok gruba örnek verebiliriz. Bu gruplar öncü gruplar olduğu için aslında bu müziğin şekillenmesinde önemli rol oynamışlar.
Bundan sonraki grupları ele aldığımızda ise bundan sonraki ikinci dönem grupların yani 90'lardaki grupların daha gotik rock sound'unda olduğunu yani daha karanlık bir sound'a sahip olduğunu da görebiliriz. 90'lardaki gruplara yani 90'lar başı ve 90'lar sonundaki gruplara baktığımızda ise bu gruplara örnek verebileceğim Rosetta Stone, Nosferatu, Paralyzed Age, Children on Stan, London After Midnight, Suspiria, Witching Hour gibi gruplara örnek verebilirim. Tabii ben burada dünya üzerindeki bütün grupları bir videoda örnek veremeyeceğim için daha temel grupları ve biraz da tabii temel gruplarında ötesinde pek çok grubu aslında dahil etmek istedim. O yüzden çokça grup örneği vermiş olacağım. Zaten buraya da yazacağım isimlerini. Bu gruplar dediğim gibi 70'ler sonu 80'ler dönemi gruplarına baktığımızda o dönem daha post-punk etkisinde gruplar görüyoruz. Bu dönemde ise daha karanlık sound'a sahip, daha gotik rock ağırlıklı gruplar görüyoruz. Yavaş yavaş artık 2000'lere geldiğimizde modern goth gruplarının ortaya çıktığını görüyoruz. 2000'leri de şöyle ele alacağım. 2000'lerden 2010 sürecine kadarki bir dönemi ele alacağım ve 2010'lardan günümüz dönemine kadarki olan süreci ele alacağım. 2000'lere geldiğimizde 2000 başları, 2000 ortaları gibi The Cemetery Girls, Tragic Black, She Passed Away ki She Passed Away'i çoğunuz belki biliyordur. Türk bir grup. Dark Wave, post-punk tarzda müzik icra ediyorlar ve ben de çok severim. Scarlet Remains, Plastic Noir, Christie vs. Warhol gibi gruplar görüyoruz. Aslında post-punk müziğine baktığımızda çünkü her şeyin başında post-punk olduğu için yani post-punk'ı bir şemsiye gibi düşünün. Diğer alt türler onun etkisiyle, onun öncülüğünde ortaya çıkmış. Post-punk'a baktığımızda 70'ler sonu 80'ler gibi yükselişte olduğunu görüyoruz popülaritesinin. 90'larda düştüğünü ve 2000'lerde tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz. Zaten 2000 gruplarında da bunun etkisini görebiliriz. Yani modern goth gruplarında da görebiliriz bunun etkisini. Sadece post-punk değil, daha elektronik altyapılı müzik yapan gruplar da ortaya çıkmaya başladı. Dark Wave, New Wave, Synthpop tarzlarında mesela. 2010'lara geldiğimizde 2010'lar ve günümüz gruplarına baktığımızda Boot Blacks, Merciful Nuns, The Coventry, Blood Bells, Black Angel, Lebanon Hanover, Vandal Moon, Nox Nova Kula, Rose Garden Funeral Party. Bu sıralar çok sık dinlediğim bir grup, çok severek dinlediğim bir grup. Angels of Liberty, Night Sins, Drab Majesty, yani daha pek çok grup sayabiliriz. Gördüğünüz gibi gotik müzik aslında hala devam etmekte olan bir tür. Günümüzde hala farklı goth grupları müzik icra ediyorlar ve müzik icra etmeye devam edecekler. Yani bundan birkaç yıl sonra bence yeni gruplar da ortaya çıkacak. İlerleyen dönemlerde, bir iki yıl sonra belki. O gruplarla ilgili de bir video çekebilirim ileride. Bu arada şunu da eklemem gerekiyor. Death Rock diye bir tür var. Yine post-punk'tan ortaya çıkmış bir müzik türü var. Bu müzik türü 80'lerin başında ortaya çıkıyor. Tarif etmek gerekirse bu müzik post-punk'a göre daha agresif, punk'a göre ise daha teatral ve karanlık bir sound'a sahip. İçinde korku ögeleri, gotik ögeler de barındırıyor. Death Rock icra eden gruplara örnek olarak Christian Death, 45 Grave, Alien Sex Fiend, Voodoo Church gibi grupları söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak, goth gruplarını ve müziğini mümkün olduğunca detaylı ve anlaşılabilir şekilde yıllara yayarak size anlatmaya çalıştım. Tabii ki tek bir videoda bahsedemeyeceğim kadar çok fazla grup var. Bunlar da biraz aslında araştırıp keşfetmekle alakalı. Yani bu müziği dinliyorsanız zaten yeni gruplarda keşfedeceksinizdir. Yeni gruplar keşfetmeyi açıkçası ben çok seviyorum. Yani yeni bir hazine bulmuşum gibi hissediyorum. Ve dediğim gibi pek çok türde müzik yapan grup var. Hangisinin daha çok sevilip sevilmeyeceği kişiye kalmış. Mesela kimisi gotik rock'ı daha ağırlıklı dinler, kimisi post-punk'ı daha ağırlıklı dinler. Bu kişiye bağlı bir şey. Ben mesela bu bahsettiğim türlerin hepsini dinliyorum. Bu türleri karıştırarak müzik yapan grupları da dinliyorum. Birden fazla türün karıştırılması hoşuma gidiyor benim mesela müzikte. Ve dediğim gibi günümüzde hala gotik müzik adına bir şeyler üreten gruplar var ve hala da olacağını düşünüyorum. Yeni gruplar çıkacağını düşünüyorum. Ve bence çok kaliteli müzik üretiyorlar yeni gruplarda. Yani
ben hani geleneksel gruplar daha iyi, modern gruplar daha kötü müzik üretiyor diyemem. Çünkü gerçekten çok kaliteli müzik üreten gruplar var. Zaten oluşturduğum çalma listesini dinlerseniz anlayacaksınız. Yani hem modern hem klasik GAT gruplarından derleme gibi bir liste oldu aslında. Mümkün olduğunca çok çeşit koymaya çalıştım. Aslında müziğe yeni başlayanlardan ziyade direkt müziğe hakim olan insanların bildiği gruplar var çoğunlukla. Ama temel gruplar da var. Mesela Bauhaus gibi, Suzy and the Banshees gibi. Hani öncü gruplar da var. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Gotik müziğinin nasıl bir tür olduğunu, nelerden oluştuğunu anlamanızı sağlamıştır. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videolarımı beğenmeyi ve beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.